Peki Rahibe Teresa hakkında bilmediğiniz 13 gerçeği bilmek istiyor musunuz? Kapak fotoğrafında Rahibe Teresa vardı. Ama şeytan gibi. Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Sümeyra Asıl merhaba. ismi Gonca Boyacı. 26 Ne? Ağustos 1910 tarihinde günümüzde Kuzey Makedonya'nın başkenti olan, o zamanlarsa Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Üsküp'te bir Osmanlı vatandaşı olarak dünyaya geldi. Ona nereli olduğu sorulduğunda ise Herkes ilk zortladı bir an. Jort. kendisini şu şekilde tanımladı. Kan bağıma göre Arnavutum, vatandaşlığıma göre bir Hintli, inancıma göre ise Katolik bir rahibeyim. Çağrıma gelince dünyaya aitim. Kalbime gelince ise tamamen İsa'nın kalbine aitim. Osmanlı topraklarında doğduğundansa hiç bahsetmedi. Nobel Barış Ödülü de Ulan. dahil olmak üzere birçok onursal ödüle layık görüldü. Hatta ölümünden bir yıl önce 1996 yılında onursal ABD vatandaşı oldu. İnsanlığa, yoksullara, hastalara yardım eden hayırsever bir misyoner olduğu öğretildi. Fakat çoğu insanın farkında olmadığı şey, Teresa hayattayken bile tartışmalı bir figürdü. Çocuk tacizcisi papazlarla, dolandırıcılarla, diktatörlerle yakın ilişkileri oldu. Hayattayken de hayatını kaybettikten sonra da kendisi ve kurumlarıyla ilgili ortaya birçok iddialar atıldı. Hatta itiraflar yapıldı. Tüm bunlara rağmen bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük, en barışçıl, en etkileyici, dünyayı değiştiren insanların listesine Bu arada çok ilginç. bakarsanız Rahibe Teresa'nın bir Marilyn Monroe dünyayı değiştiren number one insan mıymış? Ha, list of top 100 famous people'mış. Dünyaya gelmiş en ünlü 100 kişiymiş. Marilyn Monroe mantıklı. Lincoln tabii ki de. Mandela, Kennedy. Doğru, bunlar doğru. Queen Elizabeth, Churchill. Donald Trump. Donald Trump da yani bu arada. Donald Trump'ın da çok tanındık bir insan chat. Bayağı yani. Bill Gates tabii ki de. Muhammed Ali de öyle. Okey, ben bu listeye okeyim. Çok mantıklı. Ama mesela Christopher Columb'la 13 mü gerçekten? Hani Trump'tan, hani Columb nasıl Trump'tan daha aşağıda? Neye göre ölçülüyor? Michael Jackson niye yok mesela? Evet, doğru. Michael Jackson niye yok? Bence Marilyn Monroe kadar ünlüdür yani Michael Jackson. Hatta daha bile ünlü olabilir yani. Tesla nerede lan? Tesla yok oğlum. Tesla ünlü müydü? Tesla kimse tanımıyordu zamanında bile. Deli misiniz? Tanıyorlardı da yani. Şey de yok. Edison da yok burada. birçok listede Twitter takipçisine göre liste bence. adı olduğunu görebilirsiniz. Birçok insan onu iyilik meleği olarak görmekte. Hatta 2003 yılında dönemin papası 2. John Paul tarafından kutsandı. 2016 yılında ise Vatikan'da büyük bir kalabalığın önünde azize ilan edildi. Peki Rahibe Teresa aslında kim? Gonca 12. yaş gününden hemen önce Tanrı'nın ona bir çağrıda bulunduğunu iddia etti. O zamanlar bazı misyonerler Hindistan'a gönüllü olarak çalışmaya gidiyorlardı. Onun hayali de buydu. Yani kendi dinini başka ülkelerde yaymak istiyordu. 18 yaşına geldiğinde rahibe olmak için Hindistan'a giderek Loreto hemşirelerine katıldı. 24 Mayıs 1931'de ilk yeminini etti ve Teresa adını aldı. 14 Mayıs 1937'de ise Manastır'da öğretmenlik yaparken kutsal yeminini verdi. Yani artık Gonca Boyacı tarih olmuş. Che Guevara çok ünlü değil mi? Ünlü ama Che Guevara yerine Che Guevara da yoktu, evet. Şey vardı ama. Fidel Castro Yerine vardı. Rahibe Teresa gelmişti. Yalan 1948'de hayatını değiştiren ikinci ilahi mesajını aldı. Tanrı'nın ona manastır hayatını terk etmelisin Da ve Vinci de vardı hayatını burada. fakirlere adamalısın. Onlarla birlikte yaşamalısın dediğini iddia etti. Tıbbi eğitim alarak Kalküta'da gecekondu mahallelerinde çocuklara öğretmenlik yapmaya, hastaları tedavi etmeye başladı. Çoğu anne baba Teresa'nın çocuklarının beynini yıkayıp Hristiyan yapacağını düşündüğü için onun gitmesini istedi. Manastırdaki öğrencileri ona yardıma gelmeye başlayınca Teresa'nın aklını tek bir düşünce sardı. Loreto'dan ayrılmak ve kendi cemaatini kurmak. Yaptığı işler yerel yönetimden Vatikan'a kadar hayranlıkla takip ediliyordu ve 1950 yılında hayırsever misyonerler cemaati kuruldu. Bu cemaat olayları sakat.
kuruldu. Hatta ona bu süreçte Hint vatandaşlığı bile verildi. 1952 yılında kendi açıklamasına göre sokakta terk edilmiş insanların en azından onurlarıyla son nefeslerini verebilecekleri, yıllar sonra istifa eden eski rahibelerinin itiraflarına göre ise insanların gizlice vaftiz edildiği, hayatını kaybedenler evi adı verilen ilk tesisi açıldı. Şehrin en fakir bölümünde yaşayanlar için bir iyilik meleği, fakat büyük bir Hindu nüfusuna göre terk edilmiş bir Hindu tapınağını kendi kurumuna dönüştürdüğü için inançlarına hakaret eden bir figürdü. Tüm bunlara rağmen 1950 yılında 12 rahibeyle kurduğu hayırsever misyonerler cemaati bugün dünyanın 139 ülkesinde 700'den fazla hayır kurumu kuran ve bünyesinde 5000'den fazla rahibenin görev aldığı büyük bir topluluk haline geldi. Yaptığı çalışmalar bütün dünyada büyük takdir topladı ve kendisine... Bu cemaatlerdi değil mi lan? Bu cemaatler, hayır kurumları 10 numara para aklama şeyi olarak kullanılıyordu değil mi? Yanlış mı biliyorum yoksa? Bu hayır kurumlarına bu parayı yatırıyorlar, vergisi olmuyor, döndürüyorlar, ediyorlar falan. 27 Ekim 1979 O yüzden çok tarihinde dikkatli Nobel olmak Barış lazım bir Ödülü, yerlere 20 bağış Ocak yaparken. 1985 tarihinde ise ABD'nin Sıkıntı. en önemli sivil ödülü olan Özgürlük Madalyası verildi. Sağlık sorunları yaşamaya başlayan Teresa, 1989 yılında geçirdiği ikinci kalp krizinden sonra ameliyat oldu ve kalbine pil takıldı. Fakat sağlığı gün geçtikçe kötüleşince ona bir şeytanın musallat olduğu düşünüldü ve hastanedeyken şeytan çıkarma ayini yapıldı. Takvimler 5 Eylül 1997 tarihini gösterdiğinde ise kalp yetmezliği yüzünden 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ama asıl olaylar o hayatını kaybettikten sonra başladı. Vefatından sonra manevi danışmanı Peder Celesteven Egzem'e yazdığı mektuplar gün yüzüne çıkarak dünya basınında Rahibe Teresa ateist... Rahibe Teresa ateist miydi? Of. miydi Hakikaten bra moment. diye haberler çıkmasına neden oldu. Bu mektuplar hayatının son 50 yılını kapsıyordu. Genellikle çektiği Şey falan yazmış değil mi? Şuraya şu kadar bağış yap. Şuraya şu kadar bağış yap. Şuradaki parayı akla çevir. Sağ kolunu yazıyor. Şuradaki parayı akla. İsa aşkına falan filan. Allah yok bu arada. Yani parayı da mektupta direkt bu yazıyormuş değil mi? Sal. İsa aşkına falan filan işte ama. acı, Baba o kutsal işte, tamam da işte. İşkence ve karanlıktan söz eden mektuplarının bazılarında Real şu Madrid cümleleri 2.5 kurdu. üst. Cehennemde yaşıyor gibiyim. Tanrı'nın ve cennetin varlığından şüphe eder oldum. Sesleniyorum, sarılıyorum, kimse yok. Kimse yanıt vermiyor. Bağlanacağım kimse de yok. İnançlarım nerede? Kalbimin derinliklerinde bile bir şey yok. Boşluk ve karanlık dışında. Yanıtlarını bulacağımdan ürktüğüm o denli yanıtlanmamış soru var ki benimle yaşayan. Tüm bunlar nedeniyle eğer Tanrı varsa beni affetmesini diliyorum. Acı çekmenin insanı Tanrı'ya yakınlaştırdığını söyleyen ve bunun kutsal bir şey olduğunu savunan rahibe, bir keresinde başından geçen bir olayı şöyle anlattı. Kanserin son evresinde dayanılmaz acı çeken bir kişiyi tarif etti. Ona gülümsemesiyle çarmıhta İsa gibi acı çekiyorsun. Bu yüzden İsa seni öpüyor olmalı dedi. Hastaysa ona o zaman lütfen İsa'ya beni öpmeyi bırakmasını söyle diye cevap verdi. Please tell Jesus to stop kissing me. Rahibe Teresa'nın inancına göre acı aslında Tanrı'nın bir hediyesiydi. Belki bu yaklaşım onun hastalar ve acı çekenler için elinde yapabileceği daha çok şey olmasına rağmen onlara karşı kayıtsız kalmasına neden olmuştu. 20 yıl Teresa'nın yanında çalışan eski rahibe Mary Johnson, Teresa'nın yoksullara yardım etmek gibi asla bir niyeti yoktu. Bize sık sık yoksullara hizmet etmediğimizi, İsa'ya hizmet ettiğimizi söylerdi diye açıklama yaptı. Zaten rahibe Teresa defalarca kendi ağzıyla şunu söyledi. Birçok insan beni sosyal hizmet uzmanı olarak karıştırıyor. Sosyal hizmet uzmanı değilim. Ben İsa'nın hizmetindeyim ve benim işim Hristiyanlık kelimesini yaymak ve insanları kazanmak. İddialara göre Teresa açtığı yardım evlerini dönüşüm evleri olarak kullandı. Onun yanında 9,5 yıl çalışan ve istifa eden Susan Shields şunları söyledi. Anne, kız kardeşlere hayatını kaybetmek üzere olanları gizlice nasıl vaftiz edileceğini öğretti. Kız kardeşler hayatını kaybetmek üzere olan insanlara cennete bilet ister misin diye soracaklardı. What? Nasıl ya? Ölmeden önce hemen böyle çevirebildiği kadar Hristiyan mı yapmaya çalışmışlar hemen?
Olumlu bir cevap vaftiz için rıza anlamına geliyordu. Kız kardeş daha sonra kişinin alnını ıslak bir Ne? Sevap point mi kasmaya çalışmışlar yani kısası. bezle soğutuyormuş gibi davranıyordu. Aslında onu vaftiz ediyordu. Sessizce gerekli sözleri söylüyordu. Gizlilik önemliydi. Böylece rahibe Teresa'nın kız kardeşlerinin Hindular ve Müslümanları vaftiz ettikleri bilinmeyecekti. Ayrıca Susan şunları da ekledi. Bağışları kaydetmek ve teşekkür mektupları yazmakla görevliydim. Banka hesabımız hali hazırda büyük bir Oğlum bu şey gibi ya. Gidip yabancı yorumlara Facebook'ta eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed abi. Okudum bir kere kardeşim, hayırlı olsun, Müslümansın. Tam öyle bir şey bu. Hiçbir farkı yok yani. servet büyüklüğündeydi. Bronx'taki bir çek hesabında yaklaşık 50 milyon dolar toplanmıştı. Fakat hayatlarımız 50 milyon dolar. Bağış işi iyiymiş. Bronx'taki bir çek hesabında yaklaşık 50 milyon dolar toplanmıştı. Fakat hayatlarımıza veya yardım etmeye çalıştığımız yoksulların yaşamları üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Anne için en önemli olan fakirlerin ruhsal refahıydı. Maddi yardım onların ruhlarına ulaşmanın, fakirlere Tanrı'nın onları Bize yemek verir misin lütfen rahibe Teresa? İsa senin yanında. İsa lütfen 2 haftadır yemek yiyeyim. İsa senle. Merak etme. Bir pilav yok. İsa senle dedim. sevdiğini göstermenin bir aracıydı. Basit bir hayat yaşardık. Anayasamız ihtiyaç duyduğumuzdan daha fazlasını istememizi yasakladı. Anne yoksulluk ruhumuzu korumamızdan çok endişeliydi. Kız kardeşler iğnelerin ucu kör olana kadar kullandılar. Bu iğnelerin neden olduğu acıyı görünce bazı gönüllüler daha fazla iğne tedarik etmeyi teklif ettiler. Manyak iş oğlum bu yalnız. Bu çok işkence yani bu. Fakat kız kardeşler bunu reddetti. Kız kardeşlerinin çoğunun cemaatin ne kadar para topladığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Bize hiçbir şey toplamamamız öğretildi. Para kötüye kullanılmadı. Fakat büyük bir kısmı hiç kullanılmadı. Etiyopya'da kıtlık olduğunda birçok çek Etiyopya'da aç olanlar için adı altında ulaştı. Bir keresinde hesaplardan sorumlu olan bir kız kardeşe bu çeklerin hepsini toplayıp Etiyopya'ya göndermem gerekip gerekmediğini sordum. Hayır, Afrika'ya para göndermiyoruz diye cevap verdi. Fakat bağışçılara Etiyopya için diye makbuz yazmaya devam ettim. Teresa dev bir servet yarattı. Fakat hiçbir zaman Ne yapmış o parayı? bu parayı açtığı kurumları geliştirmek için kullanmadı. Tıbbi ekipmanlar almadı. Bir hastane inşa etmek yerine 150'den fazla ülkede manastır inşa etti. Yeni rahibeler ve rahipler eğitildi. 1991 Racist yılında bu. Birleşik Krallık'taki Biraz bir kurumda da yapılan galiba denetim, yani racism toplam herhalde. gelirin sadece %7'sinin Sanmam. yardım için Genel olarak herkes öldü kullanıldığını ama. ve geri kalanının Vatikan Bankası'na havale edildiğini ortaya çıkardı. Ve bu denetim sadece bir ülkede bir kere yapıldı. İnşallah GTA Definitive Edition almıştır. Ne zaman çıkıyordu lan o? Kasım bir şey değil mi? Ya onu yayında oynar mıyız? 570 lira ama. Oynamayız bence ya. Ne yapacağız? San Andreas mı görmedik? Paranın geri kalanı sorulduğunda ise İngiltere'nin başındaki başrahibe "Üzgünüm, bunu söyleyemeyiz" diye cevap verdi. 70 yıllık geçmişinde bir kez bile topladıkları bağışı nerede nasıl kullandıklarını bildirmediler. Eve Kolacay adındaki 5 yıl boyunca cemaate üye olan Nükleer bomba yapmışlar aşağıda. Polonyalı bir kadın toplanan bağışlar için şunları söyledi. "New York'taki evi ziyaret etmelisiniz. O zaman bağışlara ne olduğunu anlayacaksınız. Barınağın mahzeninde değerli kitaplar, takılar ve altın var" dedi. 2008 yılında Kalküta'da 2 ay gönüllü olarak çalışan Hemli Gonzalez, dehşet verici derecede ihmalkar davranışlarla karşılaşınca şok olduğunu dile getirdi. Kurumdan ayrıldıktan sonra ise bir Facebook sayfası kurarak ifşalar paylaştı. Çalışanların iğneleri musluk suyu rezillik altında oğlum. yıkayıp tekrar kullandığını, tıbbi ve diğer hayati maddelerin aylarca depolanıp süresi dolduğunda bile kullanıldığını, çalışanların çok az ya da hiç tıbbi eğitimi olmayan gönüllülerden oluştuğunu, bulaşıcı tüberküloz ve diğer hayati tehdit taşıyan hastalıkların diğer hastalarla birlikte tutulduğunu söyledi. Bu arada iğnelerden bahsetmişken 1976 yılında gerçekleşen dünyanın bilinen ilk Ebola salgınını keşfeden Dr. Peter Piat, rahibelerin kullandığı bu enfekte olmuş iğnelerin ilk Ebola salgınından sorumlu olduğunu söyledi. Hemley'in paylaştığı birkaç fotoğrafa ve Sıçtıkça anlattıklarına sıçıyor. bakacak olursak, ambulans olarak adlandırılan
kullanılan bu aracın içinde bir ilk yardım çantası dahi yok. Nadiren sokaktan insan topluyorlar. Genellikle rahibeleri bir kurumdan diğerine ya da ibadet yerlerine taşımak için kullanılıyor. Bu fotoğrafsa bir rahibenin Kalküta'nın en prestijli hastanelerinden birinde para karşılığı tedavi alırken çekildi. Acı çekmenin Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu söylerlerken kendileri hastalandığında özel ve lüks hastaneleri ziyaret Andreas Definitive Edit'i on Xbox Game Pass'a gelecek abiyeniz Harrison öyle söyledi. İyi. Ama ben Vice City'yi merak ediyorum ki keşke Vice City gelsin. Aslan teşekkür ederim. Bu arada Serhat'cımın bir yıl. Çok teşekkür ederim. Cömert Nötr Serhat. Hoş geldin. Seni bekliyorum geri burada. Öpüyorum. Teşekkürler Serhat. Bir yıl için. ediyorlar. Bu fotoğraf 8 Nisan 2017'de çekildi. Kalküta'da gönüllü olarak çalışan Mary Loudon ise şunları anlattı. İlk izlenimim Belsen toplama kampı gibi yerlerde gördüğüm fotoğraflar gibiydi. Çünkü herkesin kafası Çok tıraş korkunç edilmişti. ya. Hiçbir yerde sandalye yok, sadece sedye yataklar var. Bahçe yok, hatta avlu da yok. Hiçbir şey yok. 50-60 erkeğin ve Müthiş bir o kadar Kemal. da kadının bulunduğu 2 ayrı oda var. Hepsi hayatını kaybediyor. Onlara çok fazla tıbbi bakım verilmiyor. İleri evre kanser veya hayatını kaybetmesine neden olan hastalığın ağrıları için aspirinin ötesinde ağrı kesici verilmiyor. Bazı rahibelerin kullandıkları iğneleri musluğun altında soğuk sudan geçirip tekrar kullandıklarını görüyorsunuz. Onlardan birine neden su kaynatarak sterilize etmediğini sordum. Güzel Anlamı icat. yok, zaman yok dedi. Amerikalı bir doktor bana 15 yaşında hayatını kaybetmek üzere olan bir çocuğu göstererek bu çocuğu tedavi etmeye çalıştığını, aslında basit bir böbrek şikayeti varken antibiyotiği olmadığı için durumun kötüleştiğini, bir operasyona ihtiyacı olduğunu ve bu durumda Aman, birçok insan olduğunu rezillik. söyledi. Onları hastaneye götürmeyeceklerini söylediğinde neden diye sordum. O da yapmıyorlar, yapmayacaklar. Biri için yaparlarsa herkes için yaparlar dedi. Çalışanlar Teresa anneden şüphe ettikleri takdirde Tanrı'dan şüphe ettiklerine ve öbür dünyada cezalandırılacağına inandırıldılar. Korkunç acı çeken, kanserden hayatını kaybeden insanlara aspirin dışında bir ağrı kesici bile verilmezken, ameliyat olması gerekenler ya da başka bir tedaviye Aspirin oğlum, ihtiyacı keser olanlar işte, kanı sulandırır. hastaneye gönderilmezken Next. Teresa hastalandığında ameliyat da oldu, kalbine pil de taktırdı. Bir röportajında kendi ağzıyla çalıştığı evin salonlarında 23 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Mary gibi kurumda çalışan birçok insansa bu hastaların kolayca tedavi edilebilecek hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Teresa'nın en açık sözlü eleştirmenlerinden biri olan Christopher Hitchens'a göre rahibe Teresa fakirlerin dostu değildi. Fakirliğin Bir de şey ya. Hani sallayamazsın ki Rahibe Teresa'yı, anladın mı? Rahibe Teresa yani. Herkes ne kadar iyi biri, çok iyi biri. Bütün medya öyle şey yapıyor. Sen çıkıp şey mi diyeceksin? Ulan scam lan bu. Kim inanacak hemen sana? Vallahi bütün okları alırsın karşına. dostuydu. Katolikliği yaymak için hastalarının sağlığı ve insanlığı pahasına diğerlerinden daha fazlasını yaptı. Dünyadaki en sakat nüfuslu ülkelerden birinde kürtaj ve doğum Ben anlamadım şimdi. Gerçekten mevzusu insanları hemen öldürüp ölmeden önce Hristiyan yapmak mıymış? Çok saçma ya. Nasıl yani? kontrolüne karşı çıktı. Hitchens'a göre bu düşüncesi yoksulluğun kısır döngüsünü devam ettirdi. İddialara göre Teresa, Hindistan'daki doğal afet kurbanlarına sadece Meryem Ana'nın dualarını ve madalyonlarını sundu. Fakir olmanın o kadar da kötü bir şey olmadığına inanan Teresa, bence fakirlerin kendi kaderlerini kabul etmesi, Mesih tutkusuyla bunu paylaşması çok güzel. Bence dünya Sevap fakir kasmak galiba. insanların çektiği acıdan çok yardım alıyor dedi. Onu seven insanlar Kalküta'daki yoksulluk nedeniyle böyle kötü koşullarda çalışmaktan başka seçeneği olmadığını söyleyerek onu savunuyorlar. Fakat Sadrazam atladıkları şey Keçi, hoş Kalküta geldin. fakir olabilirdi. Ama Teşekkür ederim, Teresa ben de oturuyorum. fakir değildi. Ona göre para harcamak görünen yoksulluğu ortadan kaldırırdı. Yani kasti yoksul olmak mıymış? Ve bu görünüş ona ek bağışlara ihtiyaç duyduğu izlenimi veriyordu. Ayrıca varlıklı diktatörlerden ve
Fakir RP'si yapmış oğlum. dolandırıcılardan sık sık para alırdı. Charles Keating dolandırıcılıktan mahkemede yargılanırken Teresa mahkeme sorumlularına onun fakirlere karşı her zaman nazik ve cömert olduğunu, ihtiyaç olduğunda her zaman yardım etmeye hazır olduğunu ve bu yüzden onun kalbine bakmalarını rica eden bir mektup yazdı. Wow. Teresa'ya Charles'ın bağışta bulunduğu paranın çalıntı para olduğunu ve onlarla temasa geçerlerse mülkün hak sahipleriyle doğrudan temasa geçileceğini bildiren bir cevap geldi. Teresa ise bu mektuba hiçbir yanıt vermedi. Söylenenlere göre 30 binden fazla insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulan Haiti diktatöründen de bir mali yardım aldı. Hatta Teresa'nın adamın o zamanki karısıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı da bulunuyor. Bu fotoğrafsa Teresa'nın hükümlü bir çocuk Sıçmış. tacizcisi olan Peder Donat'la ilişkisinin iyi olduğunun bir kanıtı. Buysa aynı suçtan sorumlu olan Başpiskopos Harry Flynn'le fotoğrafı. Peki tüm bunlara rağmen Teresa Niye çocuk tacizsiz lan hepsi? nasıl Azize ilan edildi? Çok Azize korkunç lan. olması için 2 mucizeyi gerçekleştirmiş olması gerekiyordu. Ne? Bunlardan ilki vücudunda tümör olan bir kadının iyileşmesiydi. Teresa'nın Ha? Teresa mı iyileştirmiş? vefatından bir sene sonra Monica Besra, Teresa'nın resminin olduğu bir madalyonu tümörün olduğu yere basarak Teresa'ya dua ettiğini ve daha sonra tümörün yok olduğunu bildirdi. Fakat yıllar sonra kadın, kulübem rahibe Teresa'nın Azize ilan edilmesinden önce hayırsever misyonerler rahibeleri tarafından sık sık ziyaret edildi. Bana geçimim ve çocuklarımın eğitimi için Ha, parayla tümörü kurtarmış. maddi yardımda bulunacaklarını garanti ettiler. Daha sonra ise beni unuttular diye açıklama yaptı. Doktorlar Müthiş scam Monica'nın oğlum. kullandığı güçlü Kadın öldükten sonra bile arkasından bir ekip scam zincirini çevirmeye devam etmiş. İnanılmaz. ilaçlar Daha ne para cukkalamıştır ha bu yardım sayesinde şeyi. iyileştiğini söylese de bu kabul edilmedi. İkinci mucize ise beynindeki bir rahatsızlığından dolayı komaya giren Brezilyalı bir adam oldu. İyileşme sebebi ise karısının rahibe Teresa'ya dua ettikten sonra adamın birden uyanması olarak kabul edildi. Ve bu mucize Vatikan'ın belirlediği adı, yaşı, yeri, tıbbi geçmişi bilinmeyen bir doktor tarafından onaylandı. Daha önce ise bir mucize olarak mide ülseri olan bir hastayı kanıt olarak göstermek istediler. Fakat hastanın karısı, hayır kocamı doktorlar iyileştirdi. O kocamın hastalığının daha da ilerlemesine neden oldu diye açıklama yaptı. Sonuç olarak 2016 yılında Teresa, Papa Francis tarafından Azize ilan edildi. Bu durum karşısında çok az insan Azizeliği hakkında konuşmaya cesaret edebildi. Çünkü pek çok Katolik'e göre rahibe Teresa eleştiriden muaf tutulması gereken insanlardan biri. Hemen hemen tüm Shit. toplumlarda nasıl biri Çok olursa rezillik. olsun çoğunlukla vefat eden birinin arkasından eleştirel konuşmak pek hoş karşılanmaz. Somut gerçekler unutulur ve hep iyi yönleri ön plana çıkartılır ya da unutulur giderler. Bazense insanlar aitlik duygusuyla o kişiyi hep yaşatırlar. Bunun en büyük örneği ise rahibe Teresa. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sırada kimi veya hangi ülkeyi tanıyalım yorumlar kısmında İnanılmaz. İnanılmaz.